Geçtiğimiz günlerde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkistan ülkelerinden oluşan yeni bir bölgesel blok kurulmasını önerdi. Orta Asya topluluğu olarak da adlandırılan bu yapı, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ı kapsıyor. Ayrıca Hazar Denizi'nin karşı kıyısında yer alan Azerbaycan da dahil olabilir. İyi de buna ne gerek var ki diye soranlarınız olabilir. Zaten hali hazırda Türkiye'nin de olduğu Türk Devletleri Teşkilatı tam da bu yüzden kurulmamış mıydı? İşte bu birlik biraz daha farklı ve doğrudan Avrupa Birliği destekli. Eğer hatırlarsanız size daha önce Türkistan'daki bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs'ı tanıdığını ve elçilik açtığını anlatmıştım. İşte o kararlar AB destekli ekonomik reformlar için alınmıştı. Peki Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bu yeni teklifi başarılı olabilecek mi? Bu proje neden Orta Asya'nın AB'si olarak adlandırılıyor? Gelin hepsine cevap vermeye çalışalım. Türkistan ülkeleri arasında düzenli zirveler yapılması fikri aslında ilk olarak 2017 yılında gerçekleştirilmiş Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında ortaya atılmıştı. İlk toplantı 2018'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirildi ve odak noktası ticaret engellerinin azaltılması ve su ile enerji alanlarındaki işbirliğinin arttırılması yönündeydi. Doğrusu bu konular Türkistan için kritik öneme sahip. Çünkü bu bölge hidrokarbon kaynakları sayesinde büyük bir enerji potansiyeline sahip olsa da sınırlı su kaynakları nedeniyle uzun süredir gerginlikler yaşıyor. Amudarya ve Sırıderya Nehir Havzası'nda yaklaşık 70 milyon insan yaşıyor ve bu ülkeler bu sular üzerinde onlarca yıldır rekabet ediyor. Su yönetimi hala bölgenin en önemli jeopolitik gerilim noktalarından birisi. Aradan geçen yıllar sonrasında 2023 ve 2024 yıllarında ise Azerbaycan bu toplantılara konuk ülke olarak katılmaya başladı. Böylece Trans-Hazar güzergahı, başka bir adıyla Orta Koridor, görüşmelerin oda haline gelmeye başladı. Bu koridor Rusya'nın kuzey ticaret güzergahını ve Süveyş kanalını bypass ederek Batı Çin ile Avrupa arasında daha kısa ve daha verimli bir rota sunuyordu. Kazakistan, Orta Koridor'un finansmanında merkezi rol oynuyor. Azerbaycan ise son 3 yılda Orta Koridor üzerinden geçen yük taşımacılığını %90 oranında arttırdı. Dolayısıyla bu genişletilmiş format bölgede rekabet gücünü de arttırdı. İşin ilginç yanı ise geçtiğimiz haftalarda Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 2025 zirvesinde Azerbaycan'ın da resmi olarak bu gruba dahil edilmesi yönünde oy kullandı. Özbek Cumhurbaşkanı bu kararı tarihi olarak nitelendirdi ve bu adımın Orta Asya ile Güney Kafkasya arasında güçlü bir köprü kuracağını söyledi. Ayrıca tek bir jeopolitik ve jeoekonomik alan oluşturmak amacıyla Orta Asya Topluluğu adlı resmi bir bölgesel blok kurulmasını önerdi. Bu yapı gerçekleşirse Orta Asya'da Avrupa Birliği'ne benzer bir örgüt haline gelebilir. Peki bu Orta Asya'nın Avrupa Birliği tam olarak nasıl görünecek ve gerçekten işe yarayabilecek mi? Şu anda diğer ülkelerin bu konuya nasıl tepki verdiğine dair çok fazla bir şey bulunmuyor. Ancak son yıllarda 5 Orta Asya ülkesinin de daha fazla bölgesel entegrasyon istediğini açıkça belirtmiş olması nedeniyle bu öneriye sıcak baktıkları muhtemel. Geçen haftaki zirvede Şevket Mirziyoyev 7 temel teklifi ortaya attı. 2035 yılına kadar uygulanacak bölgesel ticaret programı, Avrupa Birliği'nin sermaye piyasaları birliğine benzeyen ortak bir yatırım alanı, Çin, Kırgızistan, Özbekistan demiryolu ve Trans-Afgan rotası da dahil olmak üzere ana ulaşım koridorlarında işbirliği en önemli konulardan biriydi. Bölgesel güvenlik planı 2026-2036 yılları arasında su kullanımının rasyonelleştirilmesi için 10 yıllık plan, bölgesel su mükemmeliyet merkezi kurulması, manevi miras ve yeni bilimsel girişimler üzerine yıllık toplantılar gibi başlıklarda diğer konulardı. Genel olarak bakıldığında önerilen Orta Asya topluluğu iki büyük hedefe doğru ilerliyor gibi görünüyor. 2017 yılında zirveler başladığından bu yana Özbekistan'ın komşularıyla yaptığı ticaret 2,8 milyar avrodan 6 milyar avroya yükseldi. Ayrıca Orta Asya'nın toplam gayri safi yurt içi hasılası son yıllarda yaklaşık 2,5 kat artarak 450 milyar avroya ulaştı.
Bölgedeki sanayi üretimi ise yıllık ortalama %6 oranında büyüyor. İşin ilginç yanı ise bu oranın küresel ortalamanın 2 katı olması. Ayrıca yakın zamanda açılması beklenen yeni sınır ticaret bölgeleri bu büyümeyi daha da hızlandırabilir. Bununla birlikte bölgenin hızla artan nüfusu da çok önemli başka bir etken. Bugün 80 milyonu aşan nüfusun 2050 yılına gelindiğinde 100 milyona ulaşması bekleniyor. Bu durum demografi kaynaklı ekonomik büyümenin önümüzdeki yıllarda devam edebileceği anlamına geliyor. Öte yandan bu ayın başlarında 5 Orta Asya lideri kritik mineraller konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmişti. Çünkü bu bölge derin nadir toprak elementleri rezervlerine sahip. Dünya uranyum üretiminin yaklaşık yarısı burada gerçekleşiyor. Bugüne kadar bölgenin ekonomik ilişkileri büyük ölçüde Rusya ve Çin'e odaklanmıştı. Ancak artık Batı da bu bölgeye daha yakın temas kuruyor. Hem Avrupa Birliği hem de ABD bu madenleri istiyor. Bu yüzden bölgeyle olan ticaretini ve iletişimini de geliştiriyor. Bu nedenle Orta Asya topluluğu gibi bir yapı bölgenin küresel tedarik zincirlerinde daha güçlü bir pazarlık gücü elde etmesini sağlayabilir. Ancak ekonomik motivasyonun aksine siyasi uyum sağlamak daha zor olabilir. Sovyetler Birliği'nin 1991'deki çöküşünden sonra bölge tarihsel olarak etnik açıdan karışık olan sınırlar temel alınarak 5 farklı ülkeye bölünmüştü. Bu durum ulusal sınırlar içinde farklı etnik azınlıklar oluşmasına, kaynak rekabetine, toprak anlaşmazlıklarına neden oluyordu. Örneğin Özbek, Kırgız ve Tacik çiftçiler arasında su paylaşımı üzerinde yıllardır süren gerilimler bulunuyor. Daha çok yakın bir tarihte 2022 yılında Kırgızistan ile Tacikistan arasında çıkan sınır çatışmaları yaşandı ve bu çatışmalarda ne yazık ki 100 kişi hayatını kaybetti. Evet, bu gibi anlaşmazlıklar olumsuzluk gibi görünebilir. Ancak öte yandan bir de Afganistan olayına değinmemiz gerekiyor. Çünkü Afganistan'a yönelik farklı yaklaşımlarda entegrasyonun önünde engel oluşturabilir. Özbekistan daha önce Afganistan'ın Amu Derya'ya yakınlığı nedeniyle su tartışmalarına dahil edilmesi gerektiğini savunuyordu. Peki bunu neden dillendiriyorlar? Çünkü Afganistan'ın inşası devam eden Kuştepe kanalı 2028 yılında tamamen faaliyete geçirildiğinde bu nehrin akışının 1/3'ünü yönlendirebilecek. Çok değil, bundan 3 ya da 4 video önce bu projeyi detaylı olarak anlatmıştım. Bu projenin maliyetini Taliban üstlenmiş durumda. Eğer ilgiliyseniz o projeyi detaylı olarak anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Velhasıl konumuza dönecek olursak bu durum diğer Orta Asya ülkelerinde endişe yaratıyor. Ancak buna rağmen Afganistan'ın da tıpkı Azerbaycan gibi ilk etapta bir misafir formatı ile sürece dahil edilmesi, gelecekte ise Taliban yönetimiyle daha yapıcı bir iletişim kurulması sağlanılabilir. İlerleyen günler bize neler gösterecek, bekleyip göreceğiz. Peki siz bu birlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Avrupa Birliği destekli bu topluluk Türk Devletleri Teşkilatı'na zarar verebilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve 200.000 yolunda kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.